Herkese merhaba. Bugün güllaç yapıyorum. Malzemelerle hemen başlayalım. 50 gram güllaç yaprağım var. Bunu evde kendim yaptım. Klasik bir güllaç yapmayacağım. Şöyle. Önce şu sütümü şuraya boşaltayım. Peynirim var. Şurada. Bunun içine 2 yemek kaşığı kaymak atıyorum. Şöyle bir. Şöyle 2. Peynir kendi yaptığım peynir. Bunun yerine mascarpone peyniri kullanabilirsiniz. Tatlılara çok yakışıyor. Sütle biraz kıvamını açacağım ben. Bu da son 6. kaşık. 5,5-6 kaşık arası peynir. 2 kaşık ceviz ezmesini ekledim. 1,5-2 yemek kaşığı arası bal ekliyorum. Bazı ballar daha akışkan olur. Daha çok şekerli olur. Ona göre siz tadına bakarak ekleyin. Şöyle 1,5 ekledim. Şöyle karıştırdım. Bu noktada tadına bakarak eksikse biraz daha bal ekleyebilirsiniz. 250 ml süt kullanıyorum. 250 ml yani 1 bardak süte bal ekliyorum. O da 50 gram olacak. Bunu ölçüyle ekleyeceğim. Yine azar azar ekleyerek tadına bakabilirsiniz. Az önce attım 20 gram geldi. 40. Şunu da atınca tamamsın. Şöyle karıştırıyorum. Balın erimesi gerekiyor. Sıcakla buluşmaması gerekiyor. Aksi durumda zararlı hale dönüşüyor. Bize zarar veriyor. Bal eridiği için de şöyle bir kap kullanıyorum. Büyüklüğü böyle. Malzemeleri 2 katına çıkarabilirsiniz. 2 kişilik bir aile değilseniz. Şöyle bir kap seriyorum. Bir güllaç seriyorum daha doğrusu. Üzerine ıslıyorum. Yedi tane güllacım var. 3,5 üstte 3,5 alta yapacağım. Şöyle döküyorum üzerine. Üzerine bir yaprak daha. Süslemek için şart değil, olmasa da olur. Streç filmle örtüyorum ve dolaba kaldırıyorum. Dinlendikten sonra hazır. Beş saat dinlendirdim dolapta. Şöyle de dilimleyelim. Tariflerimi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.